Deney Yapabilirsin kanalına hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün makaralarla ilgili birkaç deney yapacağız ve makaraları gözlemleyeceğiz. Yani sabit ve hareketli makarayı gözlemleyeceğiz. Bunu gözlemlerken de şu şekilde bir dinamometremiz var. Bunu hemen anlatayım. Bu kuvveti ölçmeye yarayan bir aletimiz. Şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 Newton olarak gidiyor. Yani yaklaşık olarak 500 gram yani 5 Newton'a kadar ölçebiliyor. Şu şekilde aşağıdan bastırdığımda gördüğünüz gibi şu kırmızı ölçek işte aşağı doğru geliyor. Böyle kuvvetimizi gösteriyor. Bunlarla sabit ve hareketli makaramızı inceleyeceğiz. O zaman şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şu şekilde platform oluşturduk gördüğünüz üzere. Yerde bir tahtamız var ve buraya demirden bir platform oluşturduk ve sabit makaramızı buraya astık. Sabit makaramızı. Şimdi de şu şekilde bir airdrop yaptık PUBG'deki. Gördüğünüz gibi böyle güzel gözüksün diye. Yük olarak bunu kullanacağız yani. Şimdi dinamometre ile öncelikle bu airdrop'un önce bir ağırlığını ölçmemiz gerekiyor. Şu şekilde Newton değerini göstereyim. Şu kırmızı yer gördüğünüz gibi tam olarak 1 Newton'a denk geliyor. Yani yükümüz 1 Newton ağırlığında. Gördüğünüz üzere. Şimdi de makara düzeneğimizi hazırlayacağız. Şu şekilde arkadaşlar ölçmüştük airdrop'umuzun ağırlığını. 1 Newton çıktı. Şimdi ben bu dinamometreyi çektiğimde burada da 1 Newton değerini görmemiz gerekiyor. Çünkü sabit makarada kuvvetten kazanç ya da kayıp yok. Yani şimdi ben çekiyorum şu şekilde. Gördüğünüz üzere. Ve gördüğünüz gibi dinamometrem tam olarak 1 Newton'u gösteriyor. Tam çektiğimde. Çekiyorum. Ve ben aşağı doğru çekiyorum ama yük yukarı doğru çıkıyor. Yani kuvvetin yönünü değiştiriyoruz. Bu da bize iş kolaylığı sağlıyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Yani kuvvetten kazanç ya da kayıp yok. Şimdi arkadaşlar yoldan kazanç ya da kayıp olmadığını görmek için ben şuraya şöyle bir siyah çizgi koydum. Bu siyah çizgi ile dinamometre arası 5 santimetre. Ben bunu çekeceğim ve yerden yükümüz 5 santimetre yükselecek. Ben şu şekilde şunu çekiyorum. Siyah çizgiye kadar gördüğünüz gibi. Şimdi cetvelimi şu şekilde tutuyorum. Bir dakika, evet. Şu şekilde evet, tam çekeyim. Şu şekilde yerden 5 santimetre yükseklikte oluyor. Böyle bakacak olursak. Yani altına bakarsak 5 santimetre yükseliyor. Yani yoldan kazanç ya da kayıp da yoktu sabit makaralarda. O zaman şimdi hareketli makaramıza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi hareketli makaramıza geçtik. Şu şekilde yine bir yükümüz var. Yükümüzü yine ölçüyoruz. Ve yükümüz yine 1 Newton çıkıyor. Aynı yük çünkü. Geçen seferkiyle. Şimdi şu şekilde dinamometremi de buradan geçiriyorum. Hareketli makaramız oluştu gördüğünüz gibi. Şu şekilde çektiriyorum. Ve yükümüz 1 Newton'du ve burada dinamometrede uyguladığımız kuvvet gördüğünüz gibi 0,5 Newton. Gördüğünüz gibi yani kuvvetten kazanç oldu ve 2 kat yani kuvvetten kazancımız var gördüğünüz gibi. Ve hareketli makara yükle birlikte hareket ediyor. Sabit makarada sadece yük hareket ediyordu ama bunda da ikisi birlikte hareket ediyor. Hareketli makara ile birlikte çıkıyorlar yukarı. Ve kuvvetten kazanç oluyor. Ve yoldan kayıp oluyor. Şimdi o zaman yoldan kaybı gösterelim, ölçelim. Arkadaşlar hareketli makaramızda kuvvetten kazanç olduğunu gördük. Şimdi yoldan kazanç kayıp var mı ona bakacağız. Şu şekilde ipimize 14 santim ileriye şu şekilde bir siyah çizgi koyduk. Şimdi işte, hareketli makara sistemimi hazırlayacağım. Evet, şu şekilde hareketli makara sistemimizi hazırladık. Şimdi de ben şu siyah çizgiyi tam şuraya gelene kadar yani 14 santimetre çekeceğim. Ve buradan bakalım ne kadar yükselecek. Şu şekilde tam düz olmuyor ama çekiyorum. Çektim. Şimdi de bakıyoruz. 7 santimetre yükseldi. Yani 14 santimetre çektik. 7 santimetre yükseldi. Yani yoldan kayıp olduğunu görüyoruz. Yani 2 kat yoldan kayıp var. 2 kat kazanç, 2 kat yoldan kayıp var. Gördüğünüz gibi. Görüyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi aynı hareketli makara deneyini şu şekilde PUBG minibüsüyle deneyeceğiz. Şimdi şu şekilde bunun ağırlığına bakacağım. Şuradan dinamometreyi yerleştiriyorum. Şu şekilde çevireyim size doğru. 1,5 Newton çıkıyor gördüğünüz gibi. Kırmızı değer. Şimdi yani bizim bunu 0,7 Newton'la falan çekmemiz gerekiyor. 2 kat kazanç olacağı için kuvvetten. Şimdi bunu takıyorum. Evet, şu şekilde hareketli makaramı hazırladım. Şimdi şu kadar çekiyorum. Ve yani tam böyle 0,87 falan oluyor. Zaten bizim istediğimiz değer de bu. Yani kuvvetten kazanç oluyor gördüğünüz gibi. Birin altında yani Newton değeri.
Tabi makara ağırlıkları falan da olduğu için değer tam uyuşmuyor ama yaklaşık olarak 0.7-0.8 Newton civarı bir şey oluyor. Yani bunda da hareketli makarada 2 kat kuvvet kazancı olduğunu görmüş olduk. Evet arkadaşlar, şimdi bir sabit ve bir hareketli makaradan oluşan bir düzenek kurduk. Yine aynı yükü kullanacağız ve şu şekilde dinamometremiz var. Şimdi yükümüzün ağırlığı 1 Newton'du. Ben bunu çektiğimde bakalım, çekiyorum, yukarı doğru çıkıyor. Yine hareketli makarayla yukarı doğru çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi ben burada 0.5 Newton'luk bir kuvvet uyguluyorum. Böyle çektirelim. Evet, 0.5 yaklaşık olarak. Bu yüzden burada da kuvvet kazancı oluyor. Burada hareketli makarayla aynı kuvvet kazancı oluyor. Buradaki tek fark sabit makara olması. Sabit makarada bize kuvvetin yönünü değiştirerek iş kolaylığı sağlıyor. Buradaki fark budur. Şu şekilde görüyorsunuz. Buradaki de yol kazancı, yani yol kaybı olacaktır 2 kat. Yani hareketli makaradakiyle aynı. Yine yön değişiyor sadece. Evet arkadaşlar, son olarak da bir basit makine olan eğik düzlemi tanıtacağız. Şu şekilde bir tahtamız var ve şu şekilde kitaplardan bir yükseklik oluşturduk. Eğik düzlemde mantık şu oluyor. Buranın uzunluğunu buranın yüksekliğine bölersek, yani şu kitapların yüksekliğine bölersek kuvvet kazancını buluyoruz. Biz şu çizgiden itibaren çekeceğiz. Yani eğik düzlemimizin uzunluğu, yani burası 50 cm oluyor. Bu dikey, burası da 10 cm oluyor. 50 bölü 10'dan 5 kat kuvvet kazancı olmasını bekliyoruz. Yani 5 kat kuvvet kazancı olacak. Şimdi şu şekilde minibüsümüz var. Gördüğünüz gibi. Bunun ağırlığını ölçeceğim. Şu şekilde dinamometreyi şuraya takıyorum. Şu şekilde. Ve ağırlığım gördüğünüz gibi 1 Newton çıkıyor. Yani biz bunu eğik düzlemden çıkarırken 0.2 Newton'la çekmeyi planlıyoruz. Çünkü 5 kat kuvvet kazancı olacak. Şu şekilde şuraya koyuyorum. Önce şunu takayım da. Evet. Şuraya koyuyorum. Şu şekilde. Evet, takamadım. Evet, taktım. Şu şekilde çekerken gördüğünüz gibi çekerken 0.23 Newton falan oluyor. Yani tam 5 kat kuvvet kazancı oluyor. Ağırlığımız 1 Newton'du. Şu şekilde yeniden çekeyim. 1 Newton'du ve 5 kat kuvvet kazancı sağlayarak 0.2 Newton'la gördüğünüz gibi çekebiliyoruz. Yani eğik düzlemde de kuvvet kazancı olduğunu görmüş olduk. Ama yoldan da kayıp oluyor. Mesela buradan buraya çıkarırken 10 cm götürüyorsunuz ama burada 50 cm götürüyorsunuz. Yani yoldan kayıp oluyor. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Basit makinelerden makaraları ve eğik düzlemi tanıttık ve deneylerle gözlemledik. Tam şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Yanında da 2 video çıktı. Onlardan birine tıklayarak başka videolarıma ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.